Temel analiz sevenler buraya. Hisse kıyaslaması yapmayı sevenler buraya. Bir hisseyi sektöründeki diğer hisselerle kıyaslayarak doğru sonuca ulaşmak isteyenler buraya. Arzu edilen kıyaslama yöntemlerini her zaman bir başka internet sitesi kullanarak karmaşık grafiklerle inceliyoruz. Sizlere anlatacağım bu videoda TradingView'in yepyeni özelliği sayesinde artık temel analiz metriklerini ilgili sektörde faaliyet gösteren diğer hisselerle kıyaslayabilir ve doğru sonuca çok daha net, çok daha açık bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Herkese bir kez daha kocaman merhabalar, selamlar, bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. Fibobul YouTube kanalından yine çok harika, güzel, faydalı olacağını düşündüğüm bir içerik ile daha sizlerle birlikteyiz. Tam da videonun başında tam da şu saniyede lütfen aşağıda beğen butonuna tıklayın ki ben de bu videoların devamını yapabilmek için kendimde ilgili motivasyonu bulabileyim. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bu videoda kısaca girişte bahsettiğim gibi temel analiz verileri ile ilgili olarak bunu grafiklere nasıl yansıtabiliriz? Bunu başka bir takım diğer internet siteleri olmadan TradingView üzerinde grafiklerle çalışmaya alışkın insanlar olarak özellikle teknik analistler grafiklerle çalışmaya alışkındır ve bazı şeyleri grafiklerde görmek isterler. Yani böyle bir karmaşık tablo görmektense temel analiz verilerini de grafikler üzerinde çalışarak ve daha doğru bir sonuca varmak isteyenler için güzel bir özellik tanıtacağım sizlere. Bu da TradingView'in yepyeni bir özelliği. Hadi gelin başlayalım. Yepyeni bir özellik dedik, yeni tanıtıyoruz. Umarım siz de, ben kullanırken çok keyif aldım. Umarım siz de bu videodan sonra kullanırken keyif alacaksınız ve yatırım kararlarınızı vermenizde sizlere yol gösterici bir unsur olarak fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, TradingView ana ekranını açtığımızda bizi bilindiği gibi masaüstü uygulamada şöyle bir ekran karşılıyor. Bu ekrana ürünler kısmına geldiğimizde burada süper grafiklerden neye ulaşıyoruz? Grafiklere ulaşıyoruz ama bizim burada tanıtacağımız, anlatacağımız şey, bakın aşağı doğru indiğimizde burada temel grafikler diye bir bölüm var. Metrikleri karşılaştırın kolayca diyor. Bu TradingView'in yepyeni bir özelliği. Dolayısıyla ben de bunu sizlere tanıtmak istedim ve bilmeyenler için de böyle dediğim gibi faydalı olmasını düşündüğüm için bu videoyu yapmaya karar verdim. Şimdi buna bir kez tıkladığınızda, bakın tıklayalım buna. Açılan ekranda yine aynı TradingView teknik analizinde olduğu gibi bir kıyaslama ekranı görüyoruz. Şu anda TradingView bunu gömülü olarak Apple ve Google hisseleriyle buraya eklemiş bunları. Bakın sol tarafta semboller var. Alt alanda metrikler var. Sembolleri dilediğiniz gibi silebilir, dilediğiniz gibi değiştirebilir ve metrikleri de istediğiniz metrikleri ekleyebilirsiniz. Örnek verelim, semboller kısmına tabii ki bir de burada temel analiz için önemli unsur nedir değerli arkadaşlar? Temel analiz verilerini karşılaştırırken ilgili sektördeki diğer hisselerle karşılaştırmak önemlidir. Yani bir teknoloji şirketini bir çimento şirketiyle karşılaştırmak bize bazı yanlışlar olarak geri dönebilir. Teknoloji şirketine yatırım yapmak istiyorsak ilgili borsada işlem gören diğer teknoloji şirketleriyle kıyaslamak veya bir çimento şirketine veya bir gıda içecek şirketine yatırım yapmak istiyorsak ilgili sektörde faaliyet gösteren diğer hisselere bakmak ve onlarla kıyaslamak çok daha doğru sonuçlar verecektir. Bu sebeple burada tabii Apple ve Google da ikisi teknoloji şirketi olduğu için TradingView bunu eklemiş ama biz burada ilgili sektörlerde aynı sektörlerdeki hisseleri kıyaslayacağız. Burada vaktinizi almayayım. Şurada bakın ben çimento sektörü hisselerini buraya ekledim. Burada bakın şu ilgili semboller kısmına, ekle kısmına istediğiniz şirketlerin ismini yazarak buraya ekleyebiliyorsunuz. Burada eklediğimizi varsayalım. Afyon, Batı Çimento ve Bursa Çimento'yu buraya, Bucim'i buraya ekledik. Şimdi buraya ekledikten sonra bakın burada şunu da silelim bir. Metrikler diyor. Şimdi yine değerli arkadaşlar burada şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Şimdi temel analizde örneğin gelir büyümesi bir teknoloji şirketi için çok önemliyken bir çimento şirketi için daha az önemli olabilir. Veya maddi duran varlıklar bir çimento şirketi için çok fazla önemliyken bir yazılım şirketi için çok fazla önemli olmayabilir. Bu o şirketin hangi alanda faaliyet gösterdiğine göre değişen bir unsurdur. Bunun araştırmasını siz yine internette yaparsanız diye düşünüyorum. Bu anlamda sizin vaktinizi almayacağım.
Ama burada örnek verelim, bir çimento şirketi olduğunu varsayalım. Çimento şirketlerinde önemli olan şey tabii ki özellikle maddi duran varlıklar önemlidir. Çünkü bu şirketler kendi mevcut fabrikalarında ne yapıyorlar? Çimento üretiyorlar, işte beton üretiyorlar, ilgili ürünleri üretip satıyorlar. Dolayısıyla sattıktan sonra elde ettiği karları da yine maddi duran varlıklarını artırmak için kullanıyorlar. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada çimento şirketleri için daha önemli olan bir temel analiz verisini ekleyerek burada kıyaslamaya başlayacağız. Dedik ki çimento şirketleri için özellikle maddi duran varlıklar, bu varlıkların efektif kullanımı önem arz ediyor dedik. Çünkü bu sektörde bu konu önemli bir konu. Dolayısıyla ilgili sektörde bir kıyaslama yapacaksam bir kere bununla ilgili buraya bir metrik eklemem gerekiyor. Bu da yine bir diğer ismi aktif karlılık olan ve trading gibi de varlık getirisi olarak ulaşabileceğiniz bir metriktir. Bakın şöyle bir güzellik de var değerli arkadaşlar. Bu alana yazdığınız metrikler yanında soru işaretleri var. Özellikle araştırmayı, incelemeyi seven arkadaşlar için bu soru işaretlerine şöyle bir tıklarlarsa gerçekten de güzel açıklamalar, kısa açıklamalar, net açıklamalar var burada. Diyor ki bakın bir şirketin varlıklarının kar elde etmek için ne kadar verimli kullanıldığına dair bir fikir verir diyor. Tam da işte çimento sektöründe aradığımız unsurlardan bir tanesidir bu. Dolayısıyla varlık getirisini bir kez tıklayıp bu ekrana grafiğe yansımasını bekleyelim. Bakın Afyon ilk eklediğimizi turkuaz renkte grafiğe ekledi. Bıtcim'i sarı renkte ekledi. Bucim'i ise kırmızı bir renkte eklediğini görüntülüyoruz. Dolayısıyla burada direkt olarak yani herhangi bir tablo karmaşasında boğulmadan grafik üzerinde direkt olarak görüntülememize imkan veren bir özelliktir bu. Gerçekten de güzel bir özelliktir. Örnek verelim, buraya bir de öz kaynak karlılığı tarzı bir şey ekleyelim. Öz kaynak karlılığı ekleyelim. Bakın bu da yine alt ekranda ilgili renklerle, aynı renklerle işaretlendi. Fakat burada şöyle bir farklılık var değerli arkadaşlar. Şimdi tümünü göster kısım var. Burada eğer sembole göre metrikler derseniz ilgili semboldeki metrikleri sadece kıyaslarken metreye göre semboller derseniz işte seçtiğiniz metriklere göre sembolleri kıyaslamaya imkan verecektir. Yani güzel bir böyle anında saniyeler içerisinde bir kıyaslama yöntemi elde edeceksiniz. Şimdi bir diğer güzel özellik de şu. Şuradaki bir tanesini kaldıralım da bunu anlatırken daha rahat, daha böyle sade bir grafik olsun. Bakın şimdi grafikte şu anda öz kaynak karlılığı ve varlık getirisini görüyoruz. Şunu tümünü göster diyelim. Peki şimdi bu iki hissenin şöyle baktığımız özellikle Afyon'un öz kaynak karlılığı ve varlık getirisi anlamında Batı Çimento'ya göre bir hayli yukarıda olduğunu, yüzde itibariyle bir hayli yukarıda seyrettiğini görüntülüyoruz. Şimdi gelelim diğer ek ayarlara. Bakın burada 5 yıl yazıyor. Bu 5 yıllık bir grafiği tek ekranda görmemizi sağlayan bir grafik. Burada ben 10 yılı tıklarsam 10 yıllık grafiği tek ekranda görmemi sağlayacak. Tüm zamanlar dersem tüm zamanlar ve belki de yeni bir karar almak, yakın vadeli bir karar almak istiyorsam 3 yıllığa bakabilirim ve 3 yıllıktaki hareketlerini inceleyebilirim. Bakın 3 yıllığa baktığımda da Afyon Çimento'nun sanki Batı Çimento'ya göre biraz daha sert bir şekilde aşağı doğru inmeye başladığını görüntülüyoruz. Öyle değil mi? Yani buradaki zaman dilimleri değiştikçe de grafiği okumanız, anlamanız da farklılık gösterecektir. Burada böyle bir ayarımız da var. Yine bakın sade bir ayar düğmesi var. Ayar düğmesine tıkladığınızda burada işte yüzde olarak logaritmik veya yüzey endeksli vesaire şeklinde veya normal şeklinde farklı ayarlamalar da yapabilirsiniz. Bir diğer anlatacağım şey de şu olacak. Bakın burada ilgili temel analiz metriklerini tek grafikte görüntülerken bakın burada fiyat grafiklerini göster diye bir bölüm var. Şöyle bir tıkladığımızda örnek verelim, burada nasıl bir inceleme yapmak istiyorum ben? Afyon Çimento'nun varlık getirisi grafiği, Afyon Çimento'nun kendi normal orijinal fiyat grafiğine ne kadar yansımış? Bakın bu önemli bir unsur. Çünkü ilerleyen zamanlarda da benim bunu kullanmam lazım. Şimdi hem temel analiz hem teknik analiz ne yapıyor? Geçmişteki verilerden beslenerek geleceğe dair öngörümüzü oluşturmak için bizlere yardımcı oluyor. Öyle değil mi değerli arkadaşlar? Dolayısıyla burada mesela varlık getirisindeki büyüme veya küçülme Afyon Çimento'nun gerçek anlamdaki fiyatına nasıl yansımış? İşte bu da yine bunu yapmamıza imkan sağlayan bir grafik. Fiyat grafiklerini göster dediğimde Afyon Çimento'nun gerçek fiyat hareketlerini görüntüleyebiliyoruz. Burada şöyle baktığımda gerçekten varlık getirisi artış gösterirken hissenin fiyatının da artış gösterdiğini görüntülüyoruz. Peki varlık getirisi düşerken şirketin fiyatı düşmüş mü? Çok da fazla düşmemiş. Ama özellikle varlık getirisi artmaya başladığında şirketin fiyatında bir hareketlenme olduğunu görüntülüyorum. Dolayısıyla bu sebeple benim için
varlık getirisi temel analiz metriği Afyon Çimento'nun yükselişi için bir öncü metrik olabilir. Yazdım, bunu not ettim bir kenara. Mesela başka bir hisse burada sizlerle birlikte inceleyelim. Neye bakalım? Arana'ya bakalım mesela. Arana bilgisayar. Şimdi tamamen sektörü değiştirdik. Tamamen sektörü değiştirdik. Çünkü burada bu farkı anlamanız için bunu yapıyorum. Şimdi teknoloji şirketlerinin de büyümesi bir tık daha önemli olabilir. Öyle değil mi? Çünkü sattığı ürünler dijital ürünlerdir. Abonelikler satar, yazılımlar satar. Dolayısıyla bunda maddi duran varlıklar veya varlıklar konusunun geneli bir çimento sektöründeki kadar önemli olmayabilir. Burada ne önemli olabilir? Örnek verelim, satışlar ve gelir önemli olabilir. Satışlarını artırıp artırmadığı önemli olabilir. Çünkü teknoloji şirketi bir ürün tanıtır, o ürünü satar, belli bir doyuma ulaştıktan sonra bir gerileme yaşanabilir. Bu sebeple satışların genel döngüsünü görmek istiyoruz. Şöyle bir bakın, buraya yazdığınızda, yani şöyle söyleyeyim, hiçbir şey yazmadığınızda da yine bakın gelir tablosuna göre, bilançoya göre, nakit akışına göre, istatistiklere göre de bakın burada halka açıklık oranına kadar, çalışan sayısına kadar var. Fiyatın satışa oranı gibi ilgili oransal analiz sevenler de bundan faydalanabilirler. Yine temettü yatırımcılığını sevenler yüzde olarak temettü verimi nedir ne değildir bunu görebilirler. Ama şimdi bizim buradaki niyetimiz bu teknoloji şirketinin satışlarını anlamak ve satışlarının gerçek fiyatına yansımasını görmekti. Öyle değil mi? Şimdi bakalım, gün satışları doğaüstü fiyat satış oranı ileri. Fiyatın satışı oranı belki olabilir mi? Belki bir kullanılabilir. Ama burada biraz daha böyle satışlarla ilgili belki de gelir desek daha doğru olacaktır. Satışlar sonrası elde ettiği net gelir mesela. Yani bunu sadece örnek olarak veriyorum tabii ki. Net gelire bakalım. Net gelir, evet. Şimdi Arana'nın net geliri grafiğimize yansıdı. Bakın yukarıdaki net gelir şu anda. Şöyle baktığımızda Arana'nın net gelirinde ve fiyatlanmasında çok doğru bir orantı olmadığını görüntülüyorum. Şimdi evet, net gelir dedik. Şurada sadece şimdi sembole göre metrikler değil, metreye göre semboller. Şunu bir net geliri tekrar silelim. Şimdi 34.80'le şöyle dalgalanmalar gösteriyor ve 29 Mayıs 2023 sonrası bir yükseliş görünüyor. Öyle değil mi? Şimdi buraya bir net gelir ekleyelim bununla ilgili. Evet bak, net gelir satışla çok sanki doğru orantılı değilmiş gibi görünüyor. Bakın burada net gelir düşerken hissenin fiyatı artmış. Dolayısıyla örnek verelim, Arana hissesinde değerli arkadaşlar net gelir temel analiz metriki fiyat hakkında bir öngörü oluşturmak için çok da başarılı bir temel metrik değil. Buradan bu anlamı çıkaracağız ve net gelir Arana'da ilerleyen günlerde kullanmayı bırakacağız şeklinde kabaca bir yorumda bulunabiliriz. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ekran, güzel bir bölüm. Bu arada tabii ki burada Xbank gibi sektörel şeyler de yazabilirsiniz ama tabii bunların da temel analiz metrikleri bulunmadığı için size çok bir anlam ifade etmez. Ama örnek verelim, böyle bir fantazi dünyasına kaçalım sizlerle birlikte. Mesela bir teknoloji şirketi Google, Nasdaq Google'la mesela Arana, az önce de bahsettik. Arana'yı da kıyaslamanıza, özellikle mesela gelir, yine net gelir olarak bakalım veya HBK olarak bakalım. HBK var mıydı burada? Evet var. Evet. HBK olarak bakalım. Mesela HBK olarak ikisini kıyaslama şansını elde edebilirsiniz. Google'ın HBK'da ne kadar büyük bir istikrar son 5 senede sağladığını görüntülerken Arana'nın istikrarsız bir şekilde devam ettiğini görüntülüyoruz. Ya bunun gibi böyle gönlünüzde yatan hisseleri yine yabancı, Avrupa olabilir, Amerika olabilir, ne bileyim başka bir takım, mesela bir Çinli havayolu şirketi ile Türk Hava Yolları'nı kıyaslama şansı verecek bu size. Bunun gibi açılardan da güzel böyle sizlere kıyaslama yöntemleri sunan bir grafik olduğunu düşünüyorum. Temel analiz anlamında. Lufthansa'nın şeyi neydi? Kodu. Evet. Şu olduğunu varsayalım. Yanlış hatırlamıyorsam, yok bu değilmiş galiba. Mesela örneğin burada Türk Hava Yolları'yla bakalım. Şuydu galiba. Şu, pardon, şimdi buldum. Mesela Türk Hava Yolları ile Lufthansa, yine başka bir hava yolu olan Lufthansa'yı 5 yıllık hisse başına kar olarak kıyaslıyoruz. Türk Hava Yolları hangisi? Mavi ile görüntülenen biraz daha istikrarlı bir tablo sunuyor. Ama Lufthansa daha yukarı, daha sert iniş çıkışlar sağlayan daha volatil bir hisse olduğunu görüntülüyoruz. Ya burada neyi anlatmak istedim ben? İlgili hisseyi hem aynı kendi borsasında yer alan diğer hisselerle kıyaslama, hem de dünya çapında
zirvede olan, o sektörün zirvede olan hissesiyle kıyaslama gibi size bir şans sunan ve bunu da özellikle grafik seven insanlar için böyle tek bir grafikte görüntüleme şansı sunan bir unsur. Umarım video faydalı olmuştur. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalınız.